Selamlar. Konumuza geçmeden önce önceki video ile ilgili ufak bir açıklama yapayım. İlk videonun kötü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bayağı bir kötü oldu. Kaldırmayı veya yeniden çekmeyi düşündüm. Daha sonra kararımdan vazgeçtim. Sebebi ise hani benim yaptığım ilk videoydu. Haliyle kötü olacaktı. Siz de işte yarın bir gün yeni bir şeyler yaptığınız zaman hani ilk yaptığınız işler kendi hoşunuza gitmezse benim ilk videoma bakıp bundan motivasyon alarak yaptığınız işe devam edebilirsiniz. Hani aklınızda bulunsun. Kaldırmama sebebim tamamen bu, özellikle kötü bir video olması gerektiğini düşündüğüm için. O zaman konumuza geçelim. Game Core Loop, Core Loop, Compulsion Loop veya Game Core olarak geçebilmektedir. Peki bunlar nedir? Genellikle oyunun birkaç cümlelik tanımıdır. Oyuncunun defalarca tekrarlayacağı işlemler dizisini ifade eder. Yani mesela GTA oyunundan örnek verelim. GTA'da sürekli olarak ne yaparsınız? Haritada bir boncuk çıkar ve o boncuğa gitmeniz gerekmektedir. Gittiğiniz zaman size bir görev verilir ve o görevi yaparsınız. Ve bunu sürekli olarak yaparsınız. Başka bir boncuk çıkar, görevi yaptığınız zaman ona gidersiniz. Sonra ayrı bir boncuk daha çıkar, ona gidersiniz. İşte biz bunlara Game Core Loop diyoruz. Yani oyuncunun sürekli olarak tekrarlayacağı ana işlemler dizisi. Tanımladığımız temel oyun döngüsü farklı kaynaklarda farklı adlarla geçebilmektedir. Temel döngü, oyun çekirdeği gibi kavramlarla da bu aynı tanımı görebilirsiniz. Yani kimileri oyun çekirdeği demiş, kimileri temel döngü, kimileri de temel oyun döngüsü diye adlandırmış bu kavramı. Ve genellikle compulsion loop ile birlikte kullanılırlar açıklamalarında. Compulsion loop ise hani tam olarak Türkçesini bilmiyorum ama zorlama döngü olarak çevrilebilir. Biz compulsion loop'u kendi oyun çekirdeğimizi tasarlarken oyuncunun psikolojisini istediğimiz şekilde yönlendirmek için ele alırız. Yani oyuncunun beklediği şey nedir? Belli bir hareket karşılığında belli bir tatmin duygusu elde etme, belli bir ödüle ulaşmak. Biz de kendi oyun çekirdeğimizi ve oyun çekirdeğimizin üzerine inşa edeceğimiz oyun mekaniklerimizi oyuncunun bu beklentisini göze alarak yaparız ki oyuncu oyundan daha fazla zevk alsın. Compulsion Loop'u ele alırsak, Mihail adında Macar bir tane psikolog var. Reis aklını mutluluk kavramıyla bozuyor. Diyor ki kardeşim, bu insanlar mutluluğu nasıl algılıyor? Hani neye mutlu diyoruz, neye demiyoruz? Bütün tarihi kaynakları falan inceliyor. Sonra kendisi bir tane tez hazırlıyor. Hani bilimsel bir makale yayınlıyor. Fakat bu bilimsel makaleyi akademisyenler için değil de daha çok herkesin anlayabileceği bir dilde yazıyor. Genellikle bu Mihail adlı psikoloğun savunduğu terimlerde şunlar, kavramlarda. İnsanlar belli başlı şeylerden zevk duyar ama bu zevk mutluluğun asıl kaynağı değildir diyor. Bunun devam etmesi ve bizim bundan belli bir şekilde haz almamız lazım diyor. O şekilde mutlu olabiliriz diyor. Hani yayınladığı tez böyle kişisel gelişim üzerine bir tez. Yani merak edenler için Türkçe halini önermem. Çünkü Türkçe haline gayet olumsuz tepkiler mevcut. Ben de bir iki göz atmıştım. Böyle gayet görebileceğiniz sıradan boktan öz gelişim kitapları gibi bir şeye benziyordu. Dedim ben bunu okumam. Benim kendime saygım var. Fakat daha sonra Core Game Loop'u incelerken bu şahsa çok fazla atıf yapıldığını gördüm. Ben de biraz İngilizce incelemelere baktım. Orada fark ettim ki aslında çeviri kaynaklı sıkıntılar mevcutmuş. Bu psikolog gidiyor araştırmasında bakıyor ki hani insanların bir şekilde insanlara aniden zevk veren bir şey vermek onları kısa bir süre böyle mutlu ediyor. Kısa bir süre haz veriyor. Fakat siz bunu tekrar yaptığınızda hani vereceğiniz şey çok büyük bir şey olsun. Mesela gidin bir insana 1 milyon dolar verin. O insan o gün mutlu oluyor. Bunu ertesi gün tekrar yaptığınızda dünkü kadar mutlu olmuyor.
Sonraki gün tekrar yapıyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz. Bir süreden sonra bir insana $1 milyon vermek onu hiç mutlu etmemeye başlıyor. Bu psikoloğun da savunduğu terim şu. Diyor ki siz bir insana gidip bir anda $1 milyon vermeyin. Gidin önce ilk gün bu insan bir şey yapmış olsun. Hani aldığı ödülün bir karşılığı olsun. Önce bir beklentiye girsin bir şey yaparak. İlk önce gidin $500 verin. Sonra yaptığı şeyin zorluğunu arttırın. $1000 verin. Sonra yaptığı şeyin zorluğunu arttırın. $2000 verin. Ve bu sayede o insan sizin tahmin ettiğinizden daha çok mutlu olacak diyor. Çünkü kendisinin ortaya koyduğu bir akış kavramı var. Hem zorluk hem de ödül derecesi aynı anda yükseldiği sürece gitgide arttırılarak belli bir süreç içerisinde, hani oyunlar için söylemek gerekirse bir oyuncuyu akış halinde tutmuş oluyorsunuz. O oyunun akışına sokmuş oluyorsunuz. Genellikle oyuncuların bahsettiği bu oyun sardı. Hani bu oyun iyi gidiyor dediği şeyler de o oyunun akışında olmaktır. Bu abimizin terimine göre. Ve bu sayede oyuncu o yaptığı şeyden sürekli daha fazla haz almaya başlıyor. Compulsion Loop ise bu abimizin ortaya koyduğu kavramın sistematikleştirilmiş hali. Ve bunu da hayvanlar üzerinde deniyorlar. Hayvanlara ödül vererek belli bir şekilde hayvanları eğitmeye başlıyorlar. Hayvanların önüne belli başlı zorluklar koyuyorlar. Verdikleri ödül de zorluk seviyesi de bu oranda artıyor. Sonra bakıyorlar ki hayvanlar daha hızlı öğrenmeye başlıyor. Sonra zaman içerisinde bu kavram oyunlara da taşınıyor. Ve gördüğünüz gibi şu ana kadar da birçok şeyde görürsünüz. Hani oyunlar genellikle ödül zorluk derecesini belli bir seviyede dengelerler ki sizi oyunun içinde tutsunlar. Hani işe de yarıyor gibi görünüyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Biz oyunumuzu tasarlarken mutlaka her bir mekaniğini yaparken core game loop'umuza uygun yapacağız ve compulsion loop'u da göz önünde alarak yapmak zorundayız ki oyunun akışı bozulmasın. Bu compulsion loop'a kötü bir örnek vermek gerekirse aslında iyi bir örnek sistematik açıdan ama ahlaki olarak pek doğru bir örnek olmayabilir. O sebeple kötü diyorum. Pay to win oyunlarda mesela çok fazla görürüz. İlk önce oyuncuyu belli başlı basit görevlerle oyuna alıştırırlar. Sonra zaman geçtikçe bu basit zorluklar güçlenir. Oyuncuya verdikleri ödül de artar. Tamamen compulsion loop'a uygun olarak ve akış teorisine uygun olarak. Belli bir zamandan sonra da mesela öyle bir zorluk çıkarırlar ki oyuncunun karşısına oyuncunun onu geçmesi imkansızdır. Tam o sırada oyuncuya şey derler. Hadi sen bize bir $5 ateşle. Yani oyuncu burada bilinç altında şeyi biliyordur. Hani kendisi bunu tam olarak algılayamasa bile bilinç altında. Hani yaptığı zorluk karşısında, geçtiği her zorluk karşısında kendini mutlu hisseden oyuncu, bu çok büyük zorluk karşısında da bunu geçince kendini mutlu hissedeceğini bildiği için burada oyuna para yatırmaya daha fazla yatkın hale geliyor. Bu sebeple pay to win oyunlar bunlara tasarım aşamasında çok fazla dikkat ederler. Oyuncuları sömürebilmek için. Sizin de hani oyuncuları sömürün demiyorum ama sizin de bu kavramları bilip oyunlarınızı buna göre tasarlıyor olmanız gerekiyor. Yani merak eden arkadaşlar için de hem o deneyler nedir hem de ne bileyim bu psikolog reisin yazdığı kitap nedir okumak isteyen arkadaşlar için de ismini vereceğim. Ekranda görürsünüz ismini. Kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Yani bu video daha çok Gamecore Loop üzerinde olacak. Yani sürekli iç içe geçen kavramlar olduğu için bundan da bahsetmem gerek diye düşündüm. O zaman şimdi Gamecore Loop'umuzu nasıl tasarlarız? Onunla devam edelim. Şimdi Gamecore Loop'umuzu tasarlamak için yapmanız gereken tek şey oyun fikrini bulmak. Siz oyun fikrinizi bulduğunuz anda Gamecore Loop otomatik olarak oluşmuş oluyor. Nasıl mesela? Diyorsun ki abim ben bir rol yapma oyunu yapacağım. Hani aklındaki biraz fikre göre otomatik olarak hani oluşuyor. Yani nedir mesela bir rol yapma oyununun Gamecore Loop'u? Tabi oyunundan oyununa
göre değişebilir ama ben genel örnekler vereceğim. Yani A noktasından GTA'daki verdiğim örnek gibi A noktasından B noktasına gidip oradaki görevi yapmak ve sonra da ödül almak. Peki iyi bir oyuna sahip olmak için karışık bir game core loop'a ihtiyacınız var mı? Yani kesinlikle yok. Önemli olan iyi bir oyun tasarımına sahip olmak için sizin game core loop etrafına ekleyeceğiniz mekaniklerin game core loop ile iç içe geçiyor olması. Hani burada ne gibi örnek verilebilir? Mesela farklı bir oyun mekaniği düşünelim burada. Mesela koleksiyon mekaniği. Pokemon'dan aşina olduğunuz, Pokemon tarzı oyunlardan veya kart oyunlarından aşina olduğunuz. Yani herhangi bir nesneye gidip kendi koleksiyonunuzda bulundurmak. Mesela siz GTA benzeri bir oyun yapıyorsunuz ve kendi oyununuza belli bir koleksiyon mekaniği eklediniz. Silah koleksiyonu yapıyorsunuz oyununuzda. Şimdi ilerleyen dönemlerde oyuncu oyununuzu oynamaya devam ettikçe bu yaptığı silah koleksiyonu hiçbir anlam ifade etmezse bu kötü bir oyun tasarımı oluyor. Yani siz o mekaniği yapmışsınız ve oyununuzun ana döngüsüne entegre etmemiş oluyorsunuz. Bu sefer de oyuncuda şöyle bir algı oluşmaya başlıyor. Ya kardeşim ben sürekli aynı şeyi yapıyorum hissiyatına daha çabuk kapılıyor. Çünkü oyuncu istese de istemese de kendi bilinçaltında biliyor ki ya şimdi ben bu kadar silah topladım da niye topladım? Ha, tamam koymuşlar da niye var? Ama siz bunu bir şekilde oyun döngüsüne ekleyebilirsiniz. Ana oyun döngüsü içinde entegrasyonunu düzgün yapabilirsiniz. Oyuncu bu döngü içinde olduğu hissine kolay kolay kapılmıyor. Yani nasıl yapabilirsiniz? Basit bir örnek vermek gerekirse. Mesela ana görevlerde ilerlerken bir tane ana görevde belli bir silah zorunlu kılarsınız. Oyuncu orada anlar ki o silah yoksa bile, kendisi toplamaya yönelmemişse bile, kardeşim benim bunu yapmam lazım. Onu anladığı zaman otomatik olarak hani varsa da şeyi görmüş olur. Tamam ben bunları topladım ama boşuna toplamamışım. Yani kendi yaptığınız mekaniği oyunun ana döngüsüne entegre etmiş oluyorsunuz. Oyun tarzlarının game core loop'larından örnek vermek gerekirse, yani rol yapma oyunlarından sürekli bahsettik. Yani biraz daha bahsedelim. Tam kesin olsun. Bir oyun türünden daha örnek vereceğim. Sadece rol yapma oyunundan örnek vermeyeceğim. Ama daha aşina olduğunuzu düşündüğüm, çoğu insanın daha aşina olduğunu düşündüğüm için rol yapma oyunlarından örnek veriyorum. Mesela rol yapma oyunlarında oyuncular kaynak elde etmek için görevleri yaparlar. Yani yaratıklarla savaşırlar, işte belli başlı zorlukları geçerler. Sonucunda ise ödül alırlar. Görevi yap, ödülünü al. Görevi yap, ödülünü al. Ve karakterini yükselt. Görevi yap, ödül al, karakter yükselt. Bu bir rol yapma oyununun game core loop'udur. Yani genel bir, hani daha farklı rol yapma oyunları var mıdır bilmiyorum ama çoğununki böyledir. Hani burada mesela compulsion loop'tan bahsettik. Dikkat etmemiz gereken şey ne? Mesela karakter yükseltme adımı. Compulsion loop için hani bir oyuncunun beklentisini karşılayan adımdır. Siz böyle kaynak elde etmek için görev yaptınız. Zorluklarla karşılaştınız. Bu zorlukları geçtiniz. Kaynağı elde ettiniz. Ve artık kendi karakterinizi yükselterek dopamin salgılayacaksınız. Bir oyuncu olarak siz burada hani herhangi bir hatayla karşılaşmanız veya herhangi bir olası kötü bir şeyle karşılaşmanız otomatik olarak oyundan aldığınız zevki bayağı bir azaltacak. Dolayısıyla siz oyununuzu tasarlarken yapım aşamasında buralara daha çok önem göstermelisiniz. Yani compulsion loop'a göre burası tam telaffuzu doğru yapabilecek miyim emin değilim ama anticipation bölümü, yani beklenti anlamına geliyor. Burası tam onun yeridir. Çünkü oyuncu belli bir şey yapmış, eyleme geçmiş ve artık beklentiye girmiştir. Tam dopamini salgıladığı yer burasıdır. Hani buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin burada yaptığınız işlem, oyuncuya sunduğunuz görsel hissiyat, tasarımsal doğruluklar ne kadar düzgün olursa oyuncunun sağladığı dopamin de oyundan alacağı zevk de o kadar fazla olacak. Mesela oyun türlerine göre tabii ki belli başlı konulara da dikkat etmek gerekiyor.
Yani bir RPG oyunu için mesela en önde gelen kavramlardan biri, konulardan biri hikayedir. Siz hikayeye çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü oyuncunun kendisini akışa kaptırması için, oyuncu teknik olarak rol yaptığı için ve kendisini akışa kaptırması için hikayenin de düzgün olması gerekiyor. Burada bahsettiğimiz akış, Compulsion Loop'taki bahsettiğimiz Mihaly adındaki psikoloğun bahsettiği akış kavramı. Hani burada şey gibi düşünebilirsiniz. Ya kardeşim, oradaki akış gameplay'e yönelik değil miydi? Hani biz oyundaki zorluk seviyesini, mesela örnek veriyorum, görevlerdeki zorluğu arttırdığımız sürece ödülü de arttırırsak o şekilde bir akış sağlamıyor muyduk diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız. Genellikle zaten bu akış teorisindeki akış, yani Mihaly adlı psikoloğun bahsettiği akış genellikle gameplay üzerinden örnek verilir. Yani benim dikkatimi çekmeye çalıştığım şey ise şu: RPG oyunları için aslında hikaye de gameplay'in içinde olan bir kavram RPG oyunlarında. Çünkü sizin yaptığınız eylem rol yapmak olduğu için ve dolayısıyla sizin ana karakterinizin belli bir geçmişi, belli bir hikayesi veya bulunduğu evrenin belli bir hikayesi içerisinde o eylemi gerçekleştirdiği için rol yapma oyunlarındaki ana husustur hikaye. Eğer siz hikayede oluşabilecek bazı kusurlar falan ortaya koyarsanız bu sefer oyuncu şeyi hisseder. Hani ana karakterle kurduğu empatinin koptuğunu hissetmeye başlar. Çünkü burada oyuncu sürekli ana karakter adına kendisini onun yerine koyarak, belli bir empati sağlayarak ana karaktere, belli bir ana karakterle empati kurarak kararlar verirken o empatiyi koparması oyuncunun direkt oyunun akışından yavaş yavaş uzaklaşıp bıkkınlık hissine doğru gittiğini gösteren bir adımdır. Yani dikkat etmeniz gereken şey budur. Mesela farklı bir oyun türünden daha örnek verelim. Dövüş oyunlarını ele alalım. Mesela bir dövüş oyununun gamecore loop'u da genellikle şöyle olur. Siz rakibinizi izlersiniz. Hani rakibinize hareketlerini takip ederek ona saldırmak için uygun bir pozisyon beklersiniz. Kendi pozisyonunuzu alırsınız. Çünkü saldırıya geçen kişi her zaman dezavantajlı durumdadır. Çünkü yapacağı hamle bellidir. Strateji oyunlarında da bu aynıdır. Hani real time strateji oyunlarında da bu aynıdır. Siz rakibinizi izlersiniz ve uygun pozisyonu kollarsınız. Rakibinizin açığını bulduğu anda da ona saldırır. Yani avantaj size geçtiği anda, o size bir açık verdiği anda ona saldırır. Ele geçirdiğiniz avantajı arttırarak rakibinizi oyun dışı bırakırsınız. Bu da bir dövüş oyununun gamecore loop'udur. Ama dövüş oyunlarında şöyle bir olay var. Oyun türü olarak dövüş oyunu seçmemin sebebi de bu. Dövüş oyunlarında genellikle dual loop kullanılır. Nedir bu dual loop? Yine gamecore loop'la aynı şeyi düşünün. Fakat belli bir adamın atlandığını düşünün. Bunu görsel olarak ekrana vereceğim. Hani neden bu şekilde bir adım var? Çünkü burada bir oyuncu iki şey yapabilir. Hani karşılıklı sizinle aynı şekilde bir rakibe karşı dövüştüğünüz için saldırıya da geçebilirsiniz, savunmada da bekleyebilirsiniz. Yani diyelim ki bir dövüş oyunu oynuyoruz. Amacımız tabii ki rakibi yenmek. Fakat saldırı yapacağımız zaman rakibimiz hareketi anlayacağı için bize hani herhangi bir karşı saldırıyla karşılık vererek avantajı elde edebilir. Hani biz bunu bildiğimiz için saldırı yapmak istemeyiz. İlk saldırıda olan kişi olmak istemeyiz. Aynı şey rakip için de geçerli. Bu zamanda oyun kısır döngüye girer. İki taraf da birbirine saldırmadığı için oyun bir türlü ilerlemez. Yani bizim bunu önlemek için burada gamecore loop'umuzu biraz daha değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela saldırıyı, mesela karşıdaki rakibi kandırma yönelik saldırı animasyonunu iptal etme seçeneği koyabiliyoruz. Rakibe böyle fake atıyoruz. Rakip saldıracağımızı zannediyor. Ona göre karşılık verecekken biz animasyonu iptal edip bu sefer onun hareketini bildiğimiz için avantaj bize geçmiş oluyor. Yeni bir saldırı planı üzerinden ona saldırmaya devam ediyoruz. Veya mesela bir savunma mekaniği ekliyoruz gamecore loop'umuza.
Hani rakip saldıracak bize veya saldırı animasyonuna başladı, bize saldırıyor. Biz bu sefer savunma durumuna geçiyoruz ve hala rakibin açık vermesini bekleyebiliyoruz. Bu sayede ne oluyor? Her iki tarafta saldırıya geçmekten korkmamış oluyor ve oyunumuzun akışı devam ediyor. Oyunumuz bölünmüyor. Yani mesela dövüş oyunlarında dikkat etmemiz gereken husus ise nedir? Tam bizim avantajı ele geçirdiğimiz aşamadır aslında. Hani tabii ki de oyuncunun beklentisi rakibi yenmek. Hani o zorluğu geçtikten sonra ki o hazzı yaşamak, zevki almak oyundan. Fakat burada o rakibi yenme işlemi sizin ele geçirdiğiniz avantajla sağlandığı için hani dolayısıyla rakibi yenmekle otomatik olarak bağlantılı bu avantajı ele geçirme kısmı. Dövüş oyunlarında da dikkatinizi çekmiştir. Mesela bir oyuncu avantajı geçirdiği anda eline görsel olarak mesela şeyler göstermeye başladı. Oyuncu saldırı yaptıkça avantajı ele geçiren oyuncu kombolar görürsünüz. Saldırı kombolarını görsel olarak da oyuncuya gösterir ki oyun burada onun sağladığı dopamini arttırmak için. Çünkü oyuncunun beklentisi şudur. O bir açıklık yakalamıştır. O yakaladığı açıklığı kullanarak oyuncuyu neredeyse karşısındaki rakibi neredeyse oyun dışı bırakmak üzeredir. Oyunu kazanmak üzeredir. Tam o sırada da işte biz oyun tasarımcıları olarak onun beklentisini karşılayacak şekilde hem görsel hem ses düzeyinde oyunu oynayan oyuncuya belli başlı şeyler sunarız. Geri bildirimler göndeririz. Onun beklenti duygusunu besleyebilmek için. Burada dual loop'tan bahsettik ve bu dual loop'un bir kısmı bu saldırıya geçme kısmını şey yapıyor. Boş geçiyor, pas geçiyor. Yani buradaki şey nedir diye sorarsanız beklenti kısmı Compulsion Loop'a göre. Buradaki beklenti kısmı da şudur. Hani bir savunma yapan oyuncu şunu bekler. Elinde sonunda rakibinin açığını yakalamayı bekler. Dolayısıyla biz oraya öyle bir mekanik ekleriz ki mesela saldırı yapan oyuncuya karşı bir oyuncu savunma yapıyorsa anlık olarak mesela kısa bir süreliğine hasar almaz olur. Bu sayede ne olur? Daha iyi bir pozisyon alabilir. Rakibi de saldırı aşamasında olduğu için ona karşı kendi pozisyon avantajını kullanarak bir karşı saldırı başlatma imkanı yaratırız. Döngüdeki, saldırı yapma kısmındaki o beklenti aşaması kadar etkili bir aşama değildir. Çünkü dövüş oyunlarının nasıl amacı rakibini kazanmak için saldırmaktır. Oradaki kadar etkili olmasa bile yani savunma yapma kısmında da belli bir beklenti vardır ve tam olarak bu yerde. Yani dövüş oyunları ile ilgili eklemek gerekirse mesela dövüş oyunlarının core loop'unu genellikle satranç oyunuyla kıyaslarlar. Çünkü derler ki ikisinin de core loop'una baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Nasıl olabilir dersiniz? Şöyle aslında doğrudur bu. Dövüş oyunu ve satranç oyununun core loop'ları çok benzerdir. Hatta birebir aynıdır. Tek farkı dövüş oyunu gerçek zamanlı olarak oynanan bir oyundur. Satranç ise tur bazlı olarak oynanan bir oyundur. Yani mesela satrançta pozisyon almak için taşlarımızı her tur oynatırız. Belli açılışlar yaparız ki rakibimize göre daha iyi bir pozisyona ulaşabilelim. Dövüş oyunlarında ise gerçek zamanlı olarak karakterimizi hareket ettiririz. Yani dövüş oyunları için eklemek gerekirse kullanılan mesela dövüş oyunlarındaki mekaniklerden birisi taş kağıt makas mekaniğidir. Hani nedir bu mekanik derseniz hani bir saldırı genellikle diğer bir saldırıya karşı üstün gelir. Mesela sizin yavaş ama güçlü bir saldırı yapma imkanınız varken rakibin yaptığı yavaş ama güçlü bir saldırıyı hızlı ama zayıf bir saldırıyla mesela engelleyebilirsiniz. Satranç üzerinde bu nasıl dersiniz? Mesela açılışlar üzerinden yorumlanabilir bu. Atıyorum bir açılış herhangi bir başka bir açılışa göre daha iyidir gibi düşünebilirsiniz. Game Core Loop hakkındaki video bu kadardı. İlerleyen video tahminen belki Compulsion Loop üzerine olabilir. Hani akışı daha iyi anlamak için. Olabilir, emin değilim. Belki de şey üzerine de yapabiliriz.
Hani kendi game core loop'umuzu geliştirerek oyun mekaniklerini nasıl game core loop'umuza dahil edebiliriz gibi bir video da yapabiliriz. İlerleyen videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.